Aslında her şeyin bence iyi yanı kötü yanı var. Dengesi önemli. Yani bana hayatta hep bunun üzerinden anlamlandırmaya çalışıyorum genelde. İşte bir şey var. Onu yok ederek değil de onu dengelendirerek, denge kazandırarak, içindeki belki bu tarafa kaymıştır biraz denge. O yüzden sana kötü geliyordur, klişe geliyordur veya seri üretim meselesi kötü geliyordur. Evet, bazı seri üretimleri iyi olabilir çünkü ulaşılabilir kılıyor bazı şeyleri. Hem o hikayeye hem başka bir şeye ulaşılabilir kılıyor. Ama bazen de karşısına hiçbir şey koymadığımız zaman o seri üretim sadece seri üretim olarak kalıyor. Yani nedir o? Aklıma gelen en önemli örneklerden bir tanesi. Ben kahve çok severim. Bir Beşiktaş'ta bir sokağa gittiğiniz zaman artık aynı sokakta 9 tane şey görüyorsunuz. 3. nesil kahveci mesela. Demin de konuşuyorduk bunu. Evet, iyi bir şey. Ona ulaşmak. Kahve kültürü çok enteresan hikayeler var arkasında. Yani işte onu toplayan, yapan, üreten çiftçiden tutun, işte fair trade muhabbetinden, yani adil ticaretten ulaştığı yer, bir sürü hikayesi var her çekirdeğin. Bunları öğrenmek güzel ama bunun bu kadar işin moda tarafına dönmesi, yani işin anlamını yitirmeye doğru dengesizleşmesi diyeyim, biraz o işte farklılaştırıyor bence. Onun değerinden, kıymetinden biraz azaltıyor, şeye geliyor. Trend oldu, olsun yani gibi oluyor. O zaman da biraz seri üretimin işte dengesini kurmak gerekiyor. İşte forma mesela. Bu konuda bana en çok garip gelenlerden bir tanesi, insanların eski retro veya işte ikonik şeylere ilgisi duymasının sebebi artık çok çabuk değişiyor. Yani ikonikleşmeye vakit bulamıyor bazı formalar veya objeler, şeyler, ne bileyim hatıra alacak eşyalar. Şeyle ilgili bir şey okumuştum, Manchester United'lar bir ara protesto ediyorlardı, forma almamaya başlamışlardı. Çünkü her sene değiştiriyorsunuz yani. Ben şey oluyor, o zaman ben en eskisini alayım, en güzelini, en başarılı olduğumuz yıldan veya benim hatıram o sene başarılı olması gerekmiyor. Ben o sene tribünde acayip anılar yaşamışımdır. O Manchester United formasını giyip gelmeye başlıyor bazıları. Yani bu mesela bence en enteresan seri üretim artı az bulunan eski seri üretim dengesini kuruyor sanırım. Mesela ben NBA hastasıyımdır. Yani çocukluğumda bizde çok zor ulaşılıyordu. Yani ne televizyonda canlı NBA maçı vardı. Abilerim basketbolcu olduğu için ve biraz da ulaşma imkanı olduğu için kaset getirirlerdi. All-Star maçı oynanır veya bir önemli maç. Biz 3 ay sonra kasetten izlerdik. Sanki o an şey yapıyormuş gibi. Michael Jordan böyle tanrı gibiydi çünkü yüzünü görmüyorduk. Görmediğin şey senin için daha da ilahlaşır ya. Sonra 90'lar oldu. Maçlar yayınlanmaya başladı. Yani maç izliyorsun, evet gene ulaşıyorsun, inanılmaz bir heyecan. 2000'ler oldu, her maçı izlemeye başladın. Artık böyle şey oldum. Ben mesela artık gecelere daha az kalkıyorum. League Pass var. Sabah 16 dakika hepsini condensed özet izliyorum. Mesela bu benim için aslında kötü bir şey. Yani ben çocukluğumun en hasta olduğum şeyine bu kadar fazla bana artık nüfuz ettiği için bir yandan uzaklaşmaya da başladım belli maçlardan ama işim olduğu için tabii izlemem gerekiyor. Bazı maçları yani kötü de olsa. Ama şu var, bir yandan da o günlerinde bir dengesizliği var. Keşke daha çok ulaşılabilir olsaymış da daha fazla insan ulaşabilseymiş de ki çünkü mesela o zaman 80'lerin sonu düşünüyorum. Herkes Wimbledon turnuvasını izleyebiliyordu çünkü devlet televizyonu veriyordu. Ulaşılıyordu. Tek kanal ama tek kanal sana ulaştırıyordu. Şimdi kanallar arasında her şey çok aynı. Senin bulman gerekiyor birazcık o farklı tarafı. Farklı tarafı bulduğunda işte seri üretimle dediğim gibi aradaki dengeyi sağlayacaksın. Ama seri üretim şu an çok ağır basıyor. Dengeyi bulmak için biraz fazla derin kazmak gerekiyor. O derin kazma hissi önemli yani.